Hoş geldiniz. Modern dünyanın mimarının hayatındaki en gizemli sayfayı araladığımız bu yepyeni analizimize başlıyoruz. Bugün elektriğin dahisi Nikola Tesla'nın hayatını, bilimsel dehasını ve ölümünden sonra geride bıraktığı 10 yıllardır tartışılan o büyük sırrı, yani kayıp dosyaları konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Hikayemize aslında en sondan, her şeyin bittiği ama asıl dev gizemin tam da başladığı o andan giriş yapıyoruz. Yıl 1943, aylardan Ocak. 86 yaşındaki yaşlı bir dahi, New York'taki Hotel New Yorker'ın 33. katında 3327 numaralı odasında yapayalnız hayata veda ediyor. Ama inanın bana, bu sessiz sedasız bir veda değil. Aksine söylentilere konu olan bir süper silah dedikodusu yüzünden Amerikan hükümetini adeta büyük bir paniğe sürüklüyor. Peki ama neden bu kadar korktular? Bölüm 1, FBI baskını ve sırlar. Şöyle düşünün, İkinci Dünya Savaşı'nın tam ortasındayız, herhangi bir süper silahın yanlış ellere geçmesi tek kelimeyle dünyanın kaderini değiştirebilir. İşte bu yüzden Tesla'nın ölümünden sadece 2 gün sonra ABD hükümetine bağlı yabancı mülkiyet ofisi ajanları otele tam anlamıyla bir baskın düzenliyor. Tesla aslında bir Amerikan vatandaşı, yani bu ofisin devreye girmesi bile durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Bütün eşyalarına, notlarına, çizimlerine anında el konuluyor. Neden mi? Çünkü Tesla'nın yıllardır basında bahsettiği o meşhur ölüm ışını planlarının mihver devletlerinin eline geçmesinden ölesiye çekiniyorlardı. Bakın 1934 yılında yazdığı bir mektupta Tesla aynen şöyle diyor. Mükemmelleştirdiğim bu yeni araç mutlak koruma sağlıyor. Ruslar sınırlarını güvende almayı çok istiyor. Hatta bu konuda Sovyetler Birliği ile ciddi görüşmeler yaptığını da belirtiyor. Asıl soru şu. FBI sadece yaşlı, eksantrik bir adamın hayallerinin peşinden mi koşuyordu, yoksa Tesla gerçekten de küresel savaşın gidişatını tek tuşla değiştirebilecek o nihai silaha sahip miydi? Gelelim bölüm 2'ye. Modern dünyanın mimarı. Onun bu iddialarını neden bu kadar ciddiye aldığını anlamak için biraz geçmişe bakmamız şart. Karşımızdaki adam sadece etrafa çılgın iddialar savuran biri değil, o kelimenin tam anlamıyla 20. yüzyılı bizzat icat eden kişi. Olağanüstü fotoğrafik bir hafızası var. Düşünsenize, Edison'ın o verimsiz sistemini tarihe gömüp bugün evlerimizi aydınlatan alternatif akım elektrik şebekesini o kurdu. Çok fazla endüksiyon motorunu, Tesla bobinini, modern dronların büyük atası olan uzaktan kumandayı icat etti. Hatta radyo patentlerinin gerçek sahibinin bile o olduğu, ölümünden sonra ABD Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı. Yüzlerce patenti olan böyle bir dahi çıkıp da uçakları düşürecek bir ışın buldum diyorsa, ordunun durup dinlemekten başka şansı yoktu, değil mi? Tesla'nın evrene bakış açısı gerçekten çok büyüleyici. Biliyor musunuz, insan bedeni için aynen şu ifadeyi kullanıyordu: dış güçlere tepki veren etten bir makine. Sadece makineleri değil, tüm evreni, dünyayı ve hatta kendisini bile tamamen mekanik ve enerji bazlı katı bir sistem olarak görüyordu. Bu bakış açısı onun o muazzam dehasının yakıtıydı ama aynı zamanda onu toplumdan izole eden tuhaflıklarının da ana kaynağıydı. Tabii bu 19. yüzyıl mekanik fiziğine olan sarsılmaz bağlılığı onun bilim dünyasıyla da nasıl koptuğunu mükemmel bir şekilde gösteriyor. Özellikle de Albert Einstein'ın yeni yükselen modern fiziğiyle ciddi bir çatışmaya girdi. Tesla uzayın bükülemeyeceğini savunuyor, izafiyet teorisini resmen mor pelerinli bir dilenciye benzeterek dalga geçiyordu. Ona göre evrende her şey eter adı verilen görünmez bir madde, bir tür gaz sayesinde iletiliyordu. İşte bu inanç onun en büyük ve maalesef en trajik projesinin temelini atacaktı. Bölüm 3. Wardenclyffe ve kablosuz vizyon. Evrenin her yerini kaplayan bu enerji ortamı fikri, mühendislik tarihinin en iddialı yapılarından birini doğurdu. 1899'da Colorado Springs'te dünyanın kendisinin dev bir iletken olduğunu kanıtladıktan sonra 1901'de New York'ta devasa Wardenclyffe Kulesi'nin inşasına başladı. Hedefi neydi dersiniz? Dünyanın rezonansını tıpkı dev bir çan gibi titreterek gezegenin her yerine kablosuz ve bedava elektrik enerjisi dağıtmak. Ancak finansörü meşhur J.P. Morgan, bedava dağıtılacak bir enerjiden nasıl para kazanacağını bilemeyince fonları bir anda kesti ve Tesla'nın o büyük rüyası yarım kaldı. Wardenclyffe projesinin çöküşü Tesla'da çok derin yaralar açtı. Fonları tükendikçe ve projeleri rafa kalktıkça o zaten var olan takıntıları iyice kontrolden çıktı. Otel odası numaralarının illaki 3'e bölünebilir olması gerekiyordu, masasını tam 18 peçeteyle temizliyordu. Yavaş yavaş insanlardan tamamen uzaklaştı ve hayatının son 20 yılını o otel odalarında yaralı şehir güvercinleriyle derin, izole bir bağ kurarak geçirdi. Şimdi işlerin gerçekten sınırları zorladığı yere geliyoruz. Bölüm 4. Ölüm ışını, yani namı diğer Teleforce.
Otel odasının yalnızlığında bile zihni durmaksızın çalışıyordu ve o güne kadarki en korkunç silah konseptini duyurdu. Basın buna hemen ölüm ışını adını taktı ama Tesla ışınların dağılacağını bildiği için bu tabiri pek sevmiyordu. Lütfen buna sihirli bir lazer falan demeyin çünkü değildi. Teleforce, teknik tanımıyla vakumlu bir elektrostatik parçacık hızlandırıcıydı. Tesla'nın hesaplarına göre bu cihaz 10.000 düşman uçağını 300 kilometreden fazla bir mesafeden saniyenin 1/10 gibi bir sürede kül edebilecek kadar dar, dağılmayan bir parçacık akışı fırlatacaktı. Akıl alır gibi değil. İşin en garip tarafı ne biliyor musunuz? Tesla doğası gereği bir pasifistti. O bu muazzam gücü savaşı başlatmak için değil, bitirmek için icat ettiğini söylüyordu. Bu devasa teknolojiyi ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği'ne bir barış ışını olarak sundu. Amacı her ülkenin sınırlarına görünmez bir enerji kalkanı örmek ve savaşı sonsuza dek anlamsız kılmaktı. Hatta Sovyetler Birliği'nden bu planların bir kısmı için $25.000 bir ön ödeme dahi almıştı. Ve nihayet, Bölüm 5, Doktor Trump ve Kayıp Dosyalar. İşte 1943'te FBI'nin o otel odasının neden alelacele boşalttığını şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Peki o el konulan gizli belgelere ne oldu? İnceleme görevi kime verildi dersiniz? Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın amcasına, yani MIT mühendisi Dr. John G. Trump'a. Ancak orduyla sivil taraf arasında büyük bir kriz patlak verdi. Dr. Trump resmi raporunda belgelerin tamamen spekülatif olduğunu belirtip konuyu kapatmaya çalışırken, dönemin en üst düzey askeri beyinlerinden Tuğgeneral Lee C. Crowley, bu parçacık Demeti konseptinin kesinlikle gerçek ve uygulanabilir olduğuna inanıyordu. Amerikan ordusu resmen ikiye bölünmüştü. Ardından yıllar süren zorlu hukuki mücadeleler başladı. FBI, belgelerin komünistlerin eline geçmesinden aşırı derecede korkuyordu. Ancak Amerikan mahkemeleri nihayetinde velayeti Tesla'nın yeğenine verdi ve 1952 yılında o meşhur belgeler Sırbistan'daki müzeye gönderilmek üzere yola çıktı. Ama durun, tam da burada matematiğin fena halde çuvalladığı o meşhur komplo teorilerini doğuran bir detay var. Odaklanın, 80. Evet, 80 sandık. 1943'te FBI'nin otel odasında el koyup resmi envantere kaydettiği bilimsel dokümanlarla dolu sandık sayısı tam olarak buydu. Fakat neredeyse 10 yıl sonra bu devasa sevkiyat Belgrad'daki müzeye ulaştığında teslim edilen sandık sayısı kaçtı dersiniz? Sadece 60. Yani ortada çok net bir soru işareti var. Kayıp 20 sandığın içinde tam olarak ne saklıydı? Dr. Trump iddiaları resmi olarak reddetmiş olsa da Amerikan ordusunun Soğuk Savaş boyunca parçacık demeti teknolojisi üzerine devasa bütçelerle araştırmalar yaptığı bir sır değil. Hatta 1980'lerdeki o meşhur Yıldız Savaşları füze savunma programının doğrudan Tesla'nın Teleforce konseptinden ilham aldığı biliniyor. Acaba ABD hükümeti o en kritik planları el altından sessizce kendine mi sakladı? Yıllar sonra FBI yüzlerce sayfalık Tesla belgesinin gizliliğini kaldırdı kaldırmasına ama o eksik dosyaların nerede olduğuna dair sorular hala cevapsız. İster tarihin tozlu raflarında tamamen kaybolmuş olsun, ister çok gizli bir yeraltı askeri kasasında saklanıyor olsun, o kayıp sandıklar Tesla'nın hikayesinin sonunu da tıpkı muazzam başlangıcı gibi gizemli kılıyor. Peki sizce 20. yüzyılı bizzat icat eden bu adamın o son sırlarını bir gün gerçekten öğrenebilecek miyiz? Bu incelememizde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Doğayı zekasıyla eğen bu yalnız dahiyi anlamaya çalışmak umarım sizin için de keyifli olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek